Nasıl oldu acaba Hakkı? Gitmiştir herhalde Yusuf amcanın yanına. İlaçlarını içmiş midir ki? Merak etme, Yusuf amca ona çok iyi bakıyordu. Mutlaka içirmiştir ilaçlarını. Hakkı sevdi mi Yusuf amcayı? Evet, hem de çok. Öyle iyi anlaşıyorlar ki görsen baba oğul gibiler. Yusuf amca Hakkı için her şeyi yapar. Çok sevindim. Abi yardım eder misin? Allah rızası için çok üşüyorum. Abi Allah rızası için yardım et, ne olur. Abla yardım eder misin? Çok üşüyorum. Abi yardım eder misin? Abi ne olur 1 lira. Çok üşüyorum. Tamam biraz yanar ama iyi gelir Veysel. Ay Veysel. Ya seni öyle görünce aklım çıktı vallahi. Ya bu nasıl düşmek? Yani hala aklım almıyor. Ya buradan çıkarken de siz de biliyorsunuz biraz böyle kafam şeydi. Ondan sonra üstüne biraz da içince kafa iyice bulandı tabii. Sonra eve geliyordum işte. Ayağım bir şeye takıldı, düştüm. Sonra bir daha kalkamadım, oradan sızmış kalmışım. Allah korumuş vallahi. Ay soğuktan sabaha kadar donmuşsundur. İşte gözümü açınca da doğruca buraya geldim. Veysel, ben senin bu kadar üzerine gelmeseydim bunların hiçbiri başına gelmeyecekti. Ya Tülay'ım, ne olur yapma böyle ya. Ne alakası var? Olan oldu işte ya. Ihlamur kaynatmıştım. Yanına yiyecek bir şeyler koyayım, yersin. Ben geliyorum. Baba, ne oldu anlat hadi.
Ya oğlum o mutfak eşyası aldığımız toptancılar vardı ya. Mahmut mu? O. 2 tane zırtapoz bulmuş. İşte parasını ödeyemedik diye. Of giriştiler bana. Yer misin yemez misin? Yer misin yemez misin? Of. Ya nasıl yani baba? Borç için mi? O durum hiç parlak değil vallahi. Of. Çeyiz satalım dedik battık. Alacaktılar geldiler gırtlağımıza dayandılar. Vallahi canımızdan olmayalım bari ya. Baba Allah aşkına söyleme şöyle şeyler ne olur ya. Bana bak lan. Acilen böyle bizim para bulmamız lazım bir yerlerden. Yalnız bak Tülay ablanın hiçbir şeyden haber olmasın. Duymasın bak çok üzülür ha. Ya baba iyi hoş diyorsun da biz bu kadar kısa zaman içerisinde bunca parayı nereden bulacağız? Oğlum bakacağız işte. Ne yapıp edip bulacağız ya. Başka çaremiz yok ki. Ne oldu Murat? Hiç ablacığım babamın yarısına bakıyordum da sen gel otur hadi. Hadi bakayım sen de. Şunları güzelce bir ye. Sıcak sıcak iç ıhlamurunu. Tamam. Yardım edeyim mi Veysel? Yok ya. Ben hallederim. Sağ ol. Tamam. Ben yaparım ya. Tamam hadi afiyet olsun canım. Sağ ol. Ye. Bırak o bıçağı elinden, bırak. Nerede oğlum söyle. Çık git dükkandan. Çık git diyorum sana, çık git. Oğlumu almadan hiçbir yere gitmeyeceğim, anladın mı? Anlaşılan sen hala dersini anlamışsın. Lan hıyar hıyar. O benim oğlum, öz oğlum. Sen kim olursa onu benden saklıyorsun, şerefsiz. Sen nasıl bir babasın ya? Hem çocuğa şiddet uyguluyorsun, hem okula göndermiyorsun. Bir de buraya gelmiş öz oğlum mu diyorsun onu? Sen ne diyorsun lan? Hakkı senin oğlun olabilir ama sen onun babası olamamışsın. Şş kadın, lafını bil de konuş. Şimdi deşeceğim bir taraflarını. Sana çık git diyorum dükkandan. Sana çık git diyorum dükkandan, yoksa... Ya el kadar çocuğu çalıştırıyorsun. Yetmiyor bir de eziyet ediyorsun ona. Bu yaptığın suç senin biliyorsun değil mi? Suç! Başlarım şimdi ikinize daha, yeter! Melek. Melek. Ayol bu ayakta uyuyor. Artık kimi düşünüyorsa. Melek. Hu. Ay nihayet. Kız bir saattir sana sesleniyorum hiç duymuyorsun. Hayırdır? Ne vardı Bahriye Hanım? Ay elimdeki iş bitmek üzere de şu yeni parti mallar nerede diyecektim. Yani şimdi işin bitince senin keyfini beklemeyeyim bir saat. Onlar çoktan ayrılıp hazırlandı zaten. İstediğiniz zaman gidip depodan alıp başlayabilirsiniz. Kurtaracağım seni Hakkı. Kurtaracağım.
Baba yatsaydın ya, ne öyle direkt ayaklanmışsın. Lan oğlum bırak boş boş konuşmayı lan. Para bulmam lazım diyorum sana değil mi? Para. Ya baba, sabah yanına geldim. Çok kötü görünüyordun. Ben de o yüzden söyledim işte. Heriflerin gözü dönmüş lan gözü. Acımaları yok. 3 gün mühlet verdiler. Parayı bulamazsam bittik. Ne yapacaksın peki şimdi? Ne yapacağız? Ne yapıp edip bulacağız oğlum. Adamlar çatlak. Yani vallahi dün gece az kalsın beni gebertiyorlardı ya. Vallahi bu parayı bulmasak var ya, ipimizi çekerler ben söyleyeyim sana. Baba, Allah aşkına söyleme şöyle şeyler ya. Lan oğlum ben uyduruyor muyum bir tarafından ya? Adamlar manyak ya manyak. Bir çıkar yol bulmamız lazım. Yoksa var ya filmin sonu belli yani. Şş Murat, ben buradan ayrılacağım oğlum. Sen de çık arabayla bir iki bir şey sat. Tamam mı? Nereye gidiyorsun? Ya işim var oğlum. Hadi. İyi tamam, dikkatli ol. Tamam hadi sen de. Ne yapıp edip şu Ümit'i bulmam lazım ya. Yoksa ben mahvoldum demektir ya, mahvoldum. Evet beyler. Adamımız bu fotoğraftaki kişi. İsmi Ümit Koroğlu. Onu bir an önce bulmanızı istiyorum. Her yer didik didik aranacak. En son nerede görülmüş, kimle görüşmüş, her şeyi iyice araştıracaksınız. Hangi deliğe girmiş olursa olsun getireceksiniz bu adamı. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı, tamam. Tamam. Elinizi çabuk tutun. Bir de beyler, sakın bulmadan geri dönmeyin. Tamam? Çıkabilirsiniz. Onu bir an önce bulmam lazım. Dün Veysel'e hiçbir şey ispatlayamazsın dedim ama belli de olmaz. Büyük ihtimalle bu işin peşini bırakmaz. Ne yapıp edip Ümit'i ondan önce bulmam lazım. Tekrar her şey için çok teşekkür ederim Asuman. Ya keşke elimden daha fazlası gelebilseydi ama. Ya olsun, yani daha ne yapacaktın ki? Ama böyle hiç içime sinmiyor ya. Sen ne yapacaksın? Nereye gideceksin ki şimdi? Ben bakarım başımın çaresine. Bu halde mi? Ya sen beni düşünme. Tekrar her şey için çok teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Vay be. Kadını kendi evinden kovdular resmen. Gonca Hanım merhaba. Bayağıdır sizi göremedim. Seyahate çıkacağım diyordunuz. İyi geçmiştir umarım. Ben sizi arka bahçedeki çitler için rahatsız etmiştim. Çitler mi? Biz peyzaj mimarıyla konuştuk. Eğer yarın sizin için uygunsa toplantı yapalım. Sonra da tadilata başlarız diyoruz. Goncacığım, sen içeri geç istersen. İçeri mi geç? Evet bak, Asuman da seni bekliyor. Hadi. Merhaba. Merhaba. Gonca'nın biraz rahatsız. Dilerseniz biz konuşalım. Evet, bir tuhaflık hissettim zaten. Geçmiş olsun. Sağ olun. Yani ben gidiyordum. Niye döndüm ki? Kraliçe Hazretleri öyle istedi çünkü. Ha? Üf, yok bir şey. Bak ne diyeceğim sana. O adam sana ne dedi? Söyle bakayım. Yani tatile gittin mi falan diye sordu. Beni tanıyordu galiba ama ben hatırlayamadım. Sen tanıyor musun? Yani vallahi şimdi ben sana ne söylesem boş aslında. Bakıyorum vakit kaybetmeden çeneye başlamışsınız. Yok Gonca, o adam kimdi diye sordu da. Ay kimse kim sana ne? Evin hanımıyla görüşecekmiş, görüştü işte. Neyse, ben gideyim artık. Nereye? Bundan sonra burada kalacaksın Gonca. Hiçbir yere gitmiyorsun. Ama sen bana demiştin ki... Ay şimdi de böyle diyorum. Uzatma daha fazla. Hadi git odana. Böyle balık gibi bakıyorsun, sinirimi bozuyorsun benim. Arzu vallahi borsa gibisin ya. Dakkan tutmuyor. Asuman. Hayır ben anlamıyorum. Daha 5 dakika önce kızı evden kovdun. Şimdi ne oldu da fikrin değişti ya? Şimdi de öyle istiyorum. Ne yapacaksın?
Benim evim değil mi? İster kal derim, ister git derim. Sana ne? Ama çok istiyorsan Gonca'nın kontenjanını sana kullanabiliriz. Tamam canım, bir şey demedim. Deme zaten. Bana bak Asuman. Bundan sonra Gonca sana emanet. Gözünü üstünden ayırmayacaksın. Kapının dışına adımını atarsa senden bilirim. O derece yani. Aynen öyle. Eğer sana geçmişiyle alakalı bir şey sorarsa, o bu evde hizmetçiydi. Şimdi de hizmetçi ve hep hizmetçi kalacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı dedim. Anlaşıldı, tamam. Hadi git bak ne yapıyormuş. Az daha ölümcül bir hata yapıyordun. İyi oldu böyle, iyi. Gonca'nın yanında kalması daha iyi. Şimdi dışarıda birisi çıkar. Buna parasını pulunu hatırlatır. Durup dururken başıma iş almayayım. Yusuf Bey. Yusuf Bey. Niye kalktınız siz? Sizin yatıp dinlenmeniz lazım. Su alacaktım da. Tamam siz uzanın ben getiririm. Teşekkür ederim. Buyurun. Yaranız iyileşmeden sizin kalkmamanız lazım. Bir süre daha uzanıp dinlenmeniz gerekiyor. Nasıl oldu yaranız? Daha iyi sayılır. Ama sağa sola dönerken biraz acıyor. Ben eczaneden ilaç aldım sizin için. İçinde sargı bezi falan da var. Teşekkür ederim. Hiç gerek yoktu, zahmet etmeseydiniz. Önemli değil. Yani elbet lazım olur. Gece falan gerekebilir, pansuman yapmanız gerekebilir. Sağ olun, teşekkür ederim. Bu Hakkı'nın mıydı? Evet. Kıyamam ya. Ne haldedir şimdi kim bilir. Hastaydı da zaten. Elif Hakkı'yı göremeyince çok üzülecek. Ona ne söyleyeceğimi de bilmiyorum. Merak etmeyin. Hakkı'yı geri getireceğim. O adamın elinde bırakmayacağım onu. Of ulan of. Ulan ne gelen var ne giden. Babam dikti benim bunun başına. Sanki 3-5 tane tencere satınca borçlarımızı ödeyeceğiz anasını satayım. Murat, Geldin mi Ayla? sen çağırırsın da ben gelmem mi? Oturmuş kazak örüyordum sana. Birden klink klink diye bir mesaj geldi. Bir baktım Murat yazıyor. Benim seninle konuşmam gereken çok önemli bir şey var. Ay konuşalım tabii. Ay ne istersen konuşalım. Bak nasıl da küt küt atıyor. Görüyorsun değil mi? Görüyorum, görmez miyim canım? Ay ne oldu? Ne diyeceksin bana? Ayla. Sen ne yaptın ya? Ay ne yapmışım? Ya perdeci olan bütün borcumuzu ödemişsin. Allah, ne yalan söyleyeyim çok mahcup ettin bizi. Ay ne var canım bunda mahcup olacak? Hem ben senin zor durumda olmana dayanabilir miyim hiç? Yani çok sağ ol da ben ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum. Ay, o gün senin yanından ayrılırken duydum her şeyi. Pis adam. Nasıl da bağırdı sana öyle. Ama bir şey yapmasaydım uyku uyuyamazdım vallahi. Sağ ol.
gerçekten çok çok sağ ol ama şimdi durduk yere onca para vermeye ne gerek vardı? Ay Murat'cığım ne olacak? Lafı mı olur? Böyle kolumda boşu başına duracağına bir işe yaradı işte. Bir dakika. Sen kolundaki bilezikleri mi sattın? Hı. Babam bir doğum günümde hediye etmişti burmalardan. Ya Ayla sen niye böyle bir şey yaptın ki ya? Ya keşke yapmasaydın. Aa yapma ama böyle. Lafı mı olur? Hem babam ben istersem yenisini alır. Üzülme. Ayla bak tamam. Gerçekten her şey için çok teşekkür ederim. Ama ben bunu kabul edemem. Bak seninle şöyle bir anlaşma yapacağız. Bu bileziklerin parasını sana tek kuruşuna kadar ödeyeceğim. Yani bunu senden borç almışım olarak kabul edeceğiz. Anlaştık mı? Ay Murat. Ay. Ayla neyin var? İyiyim. Tamam. Ne oldu öyle ya bir anda? Biraz başım döndü. Ama öyle anlık bir şey, korkma. Tamam gel otur 2 dakika şöyle. Ay, nasıl da düşünür beni. Canım ben hiç oturmayayım. Çıkmışken Tülay ablama da uğrayacaktım. Geç olmadan gideyim. Hı? Bizim eve mi? Hı. İyi madem hadi git sen. Ha? Ay Murat seni görmek çok iyi geldi. Sağ ol Aylacığım. Sen de hem iyi ki geldin cidden. İyi. Kaçayım ben artık. Özle beni. Ciao. Ciao. Ay. Ulan vay arkadaş ya. Dertler böyle bir anda geldiği anda hepsi toplanıyor. Ve böyle basıyorlar üzerime be. Ulan anasını satayım. Tam bu alacaklılardan kurtulduk derken bir de gittik aileye borçlandık ya. Ay. Oğlum Murat. Senin ne yapıp ne edip bir şekilde bir yerden para bulman lazım. Da nasıl? Lan. Olur mu ki be? Asuman, ben bu evin hizmetçisiydim değil mi? Öyleydin Gonca. Daha kaç defa söyleyeceğim? Ama o adam bana hanım dedi. Yani peki niye öyle söyledi? Canım kibarlıktan şey etmiştir o ya. Ya bir de tatilden falan bahsetti. Ben tatile mi gidecektim? Sen izne çıkacaktın, o ondan bahsetmiştir. Bir de bu arka bahçenin çitlerinden falan bahsetti. Peyzaj mimarıyla falan mı konuşturacakmış beni ne? O adam benimle ne konuşacaktı? Ay vallahi içim şişti Gonca ya. Arzu'yla konuşacaktır, sen yanlış anlamışsındır yani, ne bileyim ben. Öyle mi diyorsun? Ya öyle diyorum, başka ne olacak? Peki. Bakıyorum muhabbet koyuyor. Hı? Çay kahve yapayım mı ben size? İster misiniz? Ay ne duruyorsunuz öyle ya? Kalkın da bir işe yarayın. Seni de eve aldıysam öyle otur diye değil, haberin olsun. Ay ben de böyle çat kapı habersiz geldim ama müsait miydin Tülay abla? Ay müsaitim tabii Aylacığım. Vallahi kalp kalbe karşıymış. Sen gelmeseydin ben de seni davet edecektim. Ablam benim. Biz de Murat'la senden konuştuk. Ay öyle mi? Merak ettim şimdi. Ne dedi Murat? Benimle ilgili bir şey mi söyledi? Borcunu ödemişsin. Onu söyledi. Ay, ben de başka bir şey söyledi sandım. Ya Aylacığım çok teşekkür ediyorum ama canım yani ne gerek vardı böyle bir şeye? Onlar baba oğul bir şekilde hallederlerdi. Sonuçta ticaret yapıyorlar. Ay lafım olur Tülay ablacığım. Sonuçta biz aile sayılırız değil mi ama? Yani. Neyse canım. Ben şöyle bize bol şekerli bir Türk kahvesi yapayım. Hı? Sen otur. Ben hallederim. Yabancı mıyım canım? Ay. Ayla? Ayla ne oldu? Ayla? Aylacığım ne oldu?
böyle birdenbire? Aylacığım iyi misin? Ayla iyi misin? Kahretsin. Kusmalar iyice sıklaştı. Elimi çabuk tutmam lazım. Yoksa herkes her şeyi anlayacak. İyi misin kızım? İyiyim Tülay abla. Geliyorum. Ay Aylacığım ya. Ay canım benim çok korkuttun. Ay kızım geldiğinde hiçbir şeyin yoktu. Ne oldu sana böyle? Tülay ablacığım mideme üşüttüm herhalde. Sabah ne yediysem çıkardım. Ay yüzün de bembeyaz olmuş kızım ya. Hastaneye gidelim mi? Yok. Doktora falan gerek yok. Toparlarım şimdi. Ay çok korkuttun beni kızım ya. Ay, hiç kusura bakma ne olur. 2 dakika muhabbete geldim. Şu olana bak. Ay olur mu öyle şey Aylacığım? Hastalık bu. Şimdi sen geç içeri otur. Ben böyle güzelce bir nane limon kaynatayım. İyi gelir sana. Yok. Hiç zahmet etme Tülay ablacığım. Ay aşk olsun Aylacığım. Ne zahmeti? Tülay ablacığım. Zaten içim almaz şimdi. O yüzden hiç yorma kendini. Zaten babamın dükkanına da uğrayacaktım. Çıkayım ben artık. İyi peki. Sen nasıl istersen canım. Ben sonra yine gelirim. Kahve de yaparım. Tamam. Hadi annenlere selam söyle. Görüşürüz. Dikkat et kendine. Yusuf amca, Hakkı burada mısınız? Elif gel. Gel buradayım. Yusuf amca? Gel canım gel. Hakkı nerede Yusuf amca? Öğretmen hasta diye erken yollamıştı. Ama buraya gelmedi mi? Ne oldu sana Yusuf amca? Hiç uzanmıştım öyle. Ama hasta gibisin. Biraz hastayım. Doktor gittin mi peki? Neyin var? Öyle çok mühim bir şey yok merak etme. Geçmiş olsun Yusuf amca. Teşekkür ederim sağ ol canım benim. Peki Hakkı, o nerede? Nasıl oldu? Yoksa o buraya gelmedi mi? Geldi de Nereye gitti ki o zaman? Yusuf amca ne oldu? Yoksa kötü bir şey mi oldu? babası gelip aldı onu. Gerçekten mi? Kim bilir ne kadar çok kızacak şimdi Hakkı'ya. Ya yine duyarsa? Bakıyorum da gelenden geçenden parayı cukkalıyorsun ha. Yapamam diyene bak. İsteyince nasıl da oluyormuş değil mi? Bu dilenme işinde tahmin ettiğimden daha çok para var ha. Değil mi lan? Cevap versene lan hıyar. Boşuna demiyorlar dilenciler senden benden zengin diye. Hepsinin yatları katları var. Ey anam ey. Yürü gidelim. Ha, yüzünü iyice ezberlettin değil mi lan? İyi. Bugün veren yarın da verir. Yürü düş önüme. Yürü. Şimdi babası birkaç kere kaçtı diye Hakkı okula göndermez. Değil mi Yusuf amca? Hayır canım benim okula göndermemezlik yapmaz. Ama bazen okula göndermeyip mendil satmaya zorluyordu. Kesin yine öyle yapacak. Bak Elifciğim, Hakkı'nın okula gitmesini ben bir şekilde sağlayacağım. Söz veriyorum. Tamam ama zaten Hakkı çok ders kaçırdı. Bir sürü önemli konular işledik. Şimdi de iyice geri kalacak. Eğer sen ona yardımcı olursan
geri kaldığı derslerini tamamlar, olmaz mı? Hı? O zaman ben sana söz veriyorum. Hakkı'yı bir şekilde okula döndüreceğim. Gerçekten mi? Evet. Sen gerçekten de İnci'nin dediği gibi kahramansın Yusuf amca. Ben sadece yapmam gerekeni yapıyorum. O kadar. Tamam işte. Kahramanlar da öyle yapar. Ya. Ama ne yapmaları gerektiğini kendileri karar verirler. Değil mi? Öyle demiştin. Ben artık annemin yanına döneyim Yusuf amca. Tamam canım, dön. İyi ki varsın Yusuf amca. Sen de iyi ki varsın. Anne, ben geldim. Hoş geldin kızım. Hakkı'yı görmek için Yusuf amcanın yanına gitmiştim. Ama meğerse Hakkı'nın babası gelip almış onu. Ama Yusuf amcam bana söz verdi, biliyor musun? Hakkı'yı kurtaracak. Ben de onun için çok dua edeceğim. Aferin benim akıllı kızıma. Sen ne yapıyorsun anne, o ne? Çorba yapıyorum anneciğim. Hasta çorbası. Yusuf amca mı? Evet anneciğim. Helal olsun. Adam topuklarına sıkmış. Be kardeşim, sen de borcunu ödeseydin be gözüm. Ölmek mi, öldürmek mi? Patron, sana bahsettiğimiz genç geldi. Gelsin. Merhabalar abi. Ben Murat. Hoş geldin delikanlı. Geç otur. Başımda dikilen adamı sevmem ben. Anlat bakalım gözüm. Dara düşmeyen bizim bu mahalleden geçmez. Ben sizi şeyden buldum. İnternetten mi? Bas kahkahayı, gözüm bas. Şaka yaptım, şaka. Gül, gül iki gözüm. Ben ağlayan adamı da sevmem. Gerçekten çok güzel bir espriydi efendim. Aslında işin doğrusunu söylemek gerekirse ben sizi toptancı Seyfi abiden buldum. Sağ olsun, yardımcı oldu bana. Tamam. Seyfi haber uçurmasaydı değil mekanıma gelmek, kapımın önünden bile geçemezdin. Anlat bakalım gözüm. Çok arayıp da bulamadığın Mevla ne? Ne kadar istiyorsun? 75.000 lira. 75 mi? Aracı olan kardeşimiz, iyi bir arkadaşımız. O olmasa aracı değil sana 75 lira senin gibi toy delikanlıya zırnık vermem. Ama Seyfi iyi adam. Güvenimizi kazanmış. Bunlar ne abi? Senet. Ben ettim, sen etme. Nasıl espri? Şahane vallahi abi. Ne yalan söyleyeyim. İmzala, al parayı.
babacığım. Hoş geldiniz. Babam burada mı? Burada da biriyle görüşüyor şimdi. Tamam. Oturun bir çay söyleyelim isterseniz. Olur. Sağ ol. Açık olsun ama. Uzun mu sürecek acaba babamın işi? Murat? Tamamdır abi. İmza şu okey. Güzel. Bak gözüm, kulağını aç, beni dinle. Burayı bir nevi okul gibi düşün. Ama bura biraz farklı. Bizde bir yanlış bütün doğruları götürür. Sen senetleri gününde, vaktinde ödersen sınıfı geçersin. Ama bizi köşe bıçak koşturup da ödemezsen vay haline. Genç adamsın. Yazık olur sana. Al. Bu para da şimdi senin. Zarfın içine koy. Kendi işini kendin gör. Delikanlı adamsın. Eyvallah. Demek paraya sıkışınca en sonunda buraya geldin ha Murat? Ama bu çok iyi oldu. Senin babama borçlanman benim bayağı işime yarayacak. Çayımı içeri getir. Gülay, bak ben sana söyleyeyim, bu Melek bu çorbayı kesin karşıdaki yabani kitapçıya yaptı. Ha? Vallahi hakkım var galiba. Ay var tabii, ne sandın? Şimdi alır o çorbayı, tıpış tıpış kitapçıya gider, bak görsen. Ancak bu devirde böyle demode şeyler de pek hoş değil yani. Çayla çorbayla adam mı tavlanır ayol? Bu iş olmaz diyorsun yani ha? Yani. Hani çorbayı nasıl servis ettiğine de bağlı tabii ama. Ay gerçi bu kızda bütün numaralar vardır, ben sana söyleyeyim. Yani adının Melek olduğuna bakma, şeytana pabucunu ters giydirir. Vallahi o selamsız sabahsız kitapçıyı da ayartırsa benden bir madalyayı hak eder, ben söyleyeyim. Ah canım, senin madalyana kalmaz o. Artık Yusuf mu Melek'e madalya takar, Melek mi Yusuf'a belli olmaz. Ay çok ayıp, yürü. Yok bu böyle olmayacak. Hakkı o adamın yanında daha fazla kalamaz. Bir şekilde onu bulmam lazım. Her yerde arayacağım onu. En sonunda bulacağım.
yapıyorlar ya? Allah'ım nasıl? Allah'ım sen koru. Sen iftiradan koru. Anne, anneciğim. Annem çorba yapmış ama götürmeyi unutmuş galiba. Hayırdır kız? O elindekiyle ne yapıyorsun burada? Annem çorba yapmıştı da. O zaman yemekhanede yesene. Ne işin var burada? Bana değil, Yusuf amcam yapmış. Ha. Lan. Ne Yusuf'muş arkadaşlar. Herif karabatak gibi her yerde karşıma çıkıyor. Ama sen dur. Ben sana yapacağımı biliyorum. O bir kaşık çorbayı içemeyeceğin zamanlar bile gelecek lan. Yusuf amca. Yusuf amca. Yusuf amca. Ne oldu sana? Yusuf amca duyuyor musun beni? Ne oldu, uyan. Ah zaman vurur geçer yüzüme, acısı kalır gözlerimde. Gurur yakar, içim kor olsa da dilim susar sözlerimle. Dağıtır ayırır bizi kader, uzak bana yasaklı yüzün çoğalıp büyür.